A dişlisi 23, B 22. A zaten 23'te arkadaşlar. Yarın sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani o yüzden markör ayarı çok önemli arkadaşlar. Bir yandan tarlamız sulanırken bir yandan da ben ekime devam ediyorum. Arkadaşlar farkındayım, bu bizi biraz uğraştırıyor. Ama ne yazık ki yapacak hiçbir şey yok. Tam ortasına, tekerin bastığı yerin tam ortasına koyuyorum metreyi ki tohum oraya düşüyor. Yani bir daha bu ayarlarla uğraşmayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir gelişme oldu. Ben şaftı ayarlamıştım bir parça az önce de anlattığım gibi. Merhaba, ben Rıfat Erçetin. Yeni bir iş gününden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hazırladığımız yerlerimize mısır ekeceğiz arkadaşlar. Umarım güzel bir ekim olur. Bakalım bu videoda ne gibi sürprizlerle karşılaşacağız. Gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir aksilik oldu. Alet yeni olduğu için buraya olacak şaft da sıfır. Bizim Samet'in de kolları biraz kısa malum. Şaft uzun geldi yani o araya. Traktörle makinenin arasındaki bağlantı için. Zaten şaftımız da burada göreceğiniz gibi. Şimdi taşlamayı da getirdim ben. O da burada. Şaftımızı kısaltacağız. Traktör ve ekipmanımıza uyumlu hale getireceğiz ilk önce arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şaftı kısalttım az önce de gördüğünüz gibi. Gidip bir deneyeyim bakalım yerine olacak mı? İnşallah olur. Allah arkadaşlar olmadı. Yine uzun geldi, bakın. Göstereyim size de. Şöyle. Yani geçmiyor. Yine kısaltacağız onu. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir boş olarak içinde tohum falan yok makinenin. Geldim buraya. Birkaç ayar yapacağız yani makineye. Kısaca öyle bahsedeyim. Şu öndeki şeyi biraz yukarı kaldıracağız. Toprağı temizleyen V şeklindeki parçayı. Onun dışında bir de bu fanın olduğu yer arkadaşlar çok yukarıda. Onu da 4 tane civata tutuyor. Bizim Samet'lerin kolları da kısa olduğu için çok bu sefer orayı yukarı kaldırıyor. Onu biraz fanın olduğu yere o 4 civatayı gevşeltip söküp aşağıya alacağım. En sonra da şu iz yapıcı markörlerin ayarını yaptıktan sonra ekimimize başlayacağız. Bu arada da şöyle bir karar aldım. Yani denediğim yerlere de baktım. Yerin tavu kaçmış. Sulamadan bitirebilir miyiz diyorduk tohumlarımızı ama ne yazık ki öyle olmayacak. Tohumu ektikten sonra hemen makinemizi kurup bir yandan da sulamaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi gelin ben makinenin ayarlarını yapayım. Evet arkadaşlar şöyle bir gelişme oldu. Ben şaftı ayarlamıştım bir parça az önce de anlattığım gibi. Fakat ekipmanı havaya kaldırdığımda şaft çok çapraz duruyordu. Bunun için şöyle bir bakarken ben alete şu üniteyi, hava ünitesini tutan, yani haliyle şaftın olduğu yeri tutan 4 tane civata var. Şöyle göstereyim size. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. 2 adet burada olmak üzere 2 adet beyanda 4 tane civata var. Ben şimdi o 4 civatayı söküp arkadaşlar bu hava ünitesini burayla birlikte bunu aşağıya doğru indireceğim. Bu sefer ne olacak? Şaftımız daha düzgün bir bağlantı olmuş olacak traktörle. Şimdi ben onu yapayım. Ondan sonra yine çekimlerimize devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar farkındayım, bu bizi biraz uğraştırıyor. Ama ne yazık ki yapacak hiçbir şey yok. Bunları ayarlamamız lazım. Ve bizim şimdi bu yaptığımız ayarlar arkadaşlar devamlı olacak bir ayar değil. Yani bu ayarları bir sefer yapacağız. Şaftı bir sefer, maşallah fabrikada var ya, yemin etmiş sökülmemeye gibi sıkmış yani civataları. Evet, bunu gevşelttik. Üsttekini de gevşeltelim. Yani bir daha bu ayarlarla uğraşmayacağız arkadaşlar. Şaftı maftı takacağız. Sadece tohumu atmak istediğimiz arayı dişlilerden, şanzımandan ayarlayıp işe başlayacağız. Yani şu yaptığım ayarlar sadece bir sefere mahsus. Şimdi şuradaki 2 civatayı ben
gevşelttim. Şunları da gevşelteyim. Hemen devam edelim hiç ara vermeden arkadaşlar. Yani bir de anahtar da pek rahat girmiyor buralara ama olsun. Bu arada bu anahtarları da Burhaniye'den bizim babam demiştim yani size, torna tesviyeci diye. Bizim şu anda aktif çalışır vaziyette olmayan ama şartelleri de açıp indirdiğimizde bir tornacının bütün aletinin, ekipmanının olduğu bir iş yerimiz var. Oradan alıp geldim bu anahtarlar arkadaşlar. İşimiz bitince yine onları yerine bırakacağız. Ben şimdilik videoya bir ara vereyim. Yine size birazdan çekim yapacağım. Evet, bayağı bir uğraştırdı ama onu indirdim aşağıya. Bakın şöyle. Daha önceden hani şöyle tarif edebilirim size. Şu saat şu hizalarda falandı. Bayağı bir indirdim. Traktörü de yanaştırıp kontrol ettiğimde şaft tam düz duruyor. Çok iyi oldu bu ayar. Şimdi aletimizi takacağız. Hassas ayarlarını yapacağız ve ekime başlayacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar ben makinenin birçok ayarını yaptım. Markör, kılavuz ayarı kaldı. Onun için de şöyle göstereyim size. Bir sıra böyle gittim. Bir de döndüm geldim. Bakalım şimdi ölçeceğim arkadaşlar. İki sıranın arasını tam 70 santim geliyor mu? Eğer tam 70 santim geliyorsa markör ayarımız da tamam demektir. Değilse markörü de ayarlayacağız. Gelin bir hep beraber ölçelim bakalım onu. Şöyle koyuyoruz metremizi. Tam ortaya. Buraya geliyoruz. Evet, burada 80 santim geliyor arkadaşlar. Yani geniş. Biraz ilerleyelim hani şeyi kaydırdıysak diye. Bakalım şimdi bir de şurada ölçelim. Tam ortasına, tekerin bastığı yerin tam ortasına koyuyorum metreyi. Ki tohum oraya düşüyor. Evet, burada da 80 santim geldi arkadaşlar. Şimdi bakın normalde iki ayağın arası burada 70 santim gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağım ben? Markörlerin mesafesini ayarlayacağım arkadaşlar ki düzgün bir ekim yapabilelim. Şimdi arkadaşlar anahtarı ben aldım elimde. Şöyle göstereyim size. Metreyle ölçüp bir 10 santim makineye doğru, bu tarafa doğru kaydıracağız bunu. Bu markör ayarı çok önemli arkadaşlar. Neden? Markör ayarımız düzgün olmazsa şöyle eski yerini işaretleyeyim. Markör ayarımız iyi olmazsa arkadaşlar sıraların arası hep ya dar olur ya da geniş olur. Bu da özellikle biz mısırın arasını sürerken bizim için çok büyük problem olur. Mesela dar gelirsek, markör ayarı dar çizer de biz de dar gelirsek ne olur? Arayı sürerken bazı mısırları yatırmış oluruz arkadaşlar. Bozarız. Ya da geniş olursa boşu boşuna alan kaybı ve alan kaybından da ziyade suyu o alana yaymak zor. Yani o yüzden markör ayarı çok önemli arkadaşlar. Kaydı şöyle ama olsun hadi. Şuradan 10 santim şuraya gelecek. Evet, rüzgardan kameramız da kaydı. Evet, tam 10 santim şuraya geliyor. Tam buraya sıkacağız arkadaşlar. Ondan sonra bir daha deneyeceğiz. Bu markör ayarlarını yaptıktan sonra bakacağız düzgün oluyor mu? Düzgün oluyorsa devam edeceğiz. Eğer olmuyorsa markörü tekrar ayarlamak durumunda kalacağız. İnşallah olur diye tahmin ediyorum ama ben. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, birkaç sefer deneme yanılma yöntemiyle metreyle de iyice ölçerek, hesaplayarak markör ayarlarını yaptık. Ama burada işte biraz denemelerim oldu. Fakat bu denemeler tabii tohum yok şu an. Hatta tohum olmadığı için fanı bile çalıştırmadan bu denemeleri yaptım. Sadece izler üzerinden. Şu an markör ayarımız okey. Fanı zaten aşağı indirmiştik. Bir de şu, size söyledim mi bilmiyorum, şu sıyırıcılar var. Şu sıyırıcılar çok aşağıdaydı. Sağa sola yığma yapıyordu. Onları biraz yukarı kaldırdım. Şimdi gelin tohum ayarımızı yapalım arkadaşlar. Tohum ayarımızı yaptıktan sonra da ekime başlayacağız. Tohum ayarı da şöyle şuradan yapılıyor arkadaşlar. Ben daha önce hiç yapmadım. Şimdi sizle birlikte yapacağız.
Şu tabloya bakacakmışız. Buradaki bizim kaç şeydi bu? 26 mıydı? Ben bir sayayım bakalım. Bir tanesini söküp diskimiz kaç delikliymiş bir sayalım. Evet bakın diskimiz burada. Diskimizi alıyoruz. Bakalım yazıyor mu? Heh, yazıyor. Tamam şurada. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. 26 delikliymiş. Ona göre oradan ayarını yapacağız şimdi. Şimdi şuradan 26 delikliydi bizim şeyimiz. Çanağımız. Biz kaç santime ekeceğiz? 14.9 santime ekeceğiz. Onun için A dişlisini 23, B dişlisinde 22'ye getirecekmişiz arkadaşlar. A üstteki dişli, B de alttaki dişli. Neydi? A dişlisi 23, B 22. A zaten 23'te arkadaşlar. B de 22'de oldu sayılır. Evet arkadaşlar tam istediğimiz ayardaymış. Tohum atma aralığı da 14.9 15 santim ayarında. Saat de 7 oldu yalnız. Bakalım yarın herhalde olmazsa devam edeceğim ben bu işe. Arkadaşlar şimdi buradayım. Traktör de burada. Çünkü saat 7 oldu. Artık bu saatte ekim yapamam. Yani gece aslında ben çalışmayı seviyorum ama işte o kılavuz çizgileri falan belli olmaz diye artık yarın gündüz sabah erken gelip yapacağım. Ama şimdi buraya gelmişken hazır römorkta gübre ve tohumlarımız. Tohumları koyalım, gübreleri de koyalım hazır olsun. Hem bir tohumları koyduktan sonra tekleme ayarına bakarız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tohumumuz şöyle göstereyim. Tarex'in TK 6063 modeli. Daha önce ben bu tohumu hiç kullanmadım. Fakat bu sene bir arkadaşım bunu methetti. Bir buradaki yerde deneyeceğiz bakalım. Fakat buğday atlarında yani buğdaylardan sonra ekeceğimiz yerlerde daha başka bir tohum kullanacağız. Hem bunlar da böylece birbiriyle kıyaslamış oluruz arkadaşlar. Bakalım bir bismillah deyip tohumumuzu koyalım. Tohumları da ben size şöyle gösterecek olursam. Bakın arkadaşlar. Mısır tohumlarımız bunlar. Bu paketin içerisinde 50.000 adet varmış. Evet arkadaşlar. Makinemizi çalıştırdık. Şimdi tekerleği çevirelim bakalım. Tohumlar gelecek. Bakın size yakından da göstereyim. Ben tekerleği çevirdikçe tohumlar düşüyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet arkadaşlar tohumları doldurdum. Bütün ayarları olmuş vaziyette. İçerisine gübre de koydum 4 torba. Yani her şey ekilişe hazır fakat hava kararıyor. Yarın sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada belli bir kısmını ektikten sonra bu makineyi söküp tamburlu sulama makinesini takacağız. Biz ekerken tamburlu sulama makinesi de sulamaya devam edecek. Yarın görüşürüz arkadaşlar sabah. Evet arkadaşlar dün kaldığımız yerden yine devam. Sabah geldim ben erkenden hayvanlarımızın beslemesini falan yaptım. Traktörümüzü hazırladım. Şimdi dün bıraktığımız yerden yine aynı şekilde devam ediyoruz. Mısırlarımızı ekmeye başlayacağız. Ve inşallah Allah bir kaza bela vermezse bugün mısır ekim işimizi bitireceğiz. Ve aynı zamanda yarısına kadar bu arkamda gördüğünüz olduğunuz tarlayı yarısına kadar ektikten sonra makineyi söküp tamburlu sulama makinemizi kuracağız. Bir yandan da tarlamız sulanmış olacak böylece biz ekerken. Şimdi arkadaşlar ben sınır boyundan şöyle göstereyim size. Bir sıra geldim. Şimdi ama tohum atım mesafelerini kontrol etmem gerekiyor. Bir onları kontrol edeceğim. Ondan sonra ekimimize devam edeceğiz arkadaşlar. Kontrol ettim. Bayağı güzel ekiyor. Şimdi kaldığımız yerden ekime devam hep birlikte.
Arkadaşlar şimdi yeri ben şöyle göstereyim size. Yarısına kadar ektim. Bu alan komple ekildi. Şimdi ben mibzerimizi traktörümüzden çıkaracağım. Tamburlu sulama makinemizi takacağım. Şuraya kuracağım. Tamburlu sulama makinemizle tarlamızı bir yandan sularken bir yandan da ekmeye devam edeceğiz. Hiç vakit kaybetmemiş olacağız. Gelin hep birlikte devam edelim. Ayrıca makinemize ben 2 torba tohum koymuştum. O da azaldı. Bakın şöyle göstereyim size. Hatta bitmek üzere diyebilirim. Sulamayı kurduktan sonra tohum ve gübre de dolduracağız makinemize. Ondan sonra durmaksızın devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gübrelerimizi ve tohumlarımızı mibzerimize doldurduk. Ekime devam ediyoruz. Şurada da tamburlu sulama makinemizi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tamburlu sulama makinemizi kurduk. Şöyle göstereyim size. Su orada çalışıyor. Bir yandan tarlamız sulanırken bir yandan da ben ekime devam ediyorum. Güzel bir işçilik oluyor. Yalnız son 3-4 gün çok yoğundu ve biraz yoruldum ne yazık ki. Umarım tohumlarımız güzel biter. Bu arada tamburlu sulama makinemiz evet çalışıyor. Onunla ilgili merak ettiğiniz konular varsa tamburlu sulama makinesini tanıttığım videoyu da buraya bir yere kart olarak eklerim. Ona tıklayarak izleyebilirsiniz o videoyu da arkadaşlar. Detaylıca tanıtmıştık. Bakın şöyle göstereyim, şurada çalışıyor. Evet arkadaşlar, ben ekime devam ediyorum. Kaldığımız yerden hep birlikte devam edelim.
Evet, kazasız belasız bir işin daha sonuna geldik hep birlikte. Şimdi bugün gördüğünüz gibi mısır ekilişimizi bitirdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buralara komple güzelce mısırımızı ektik. Sulama makinemiz, tamurlu sulama makinemiz orada hali hazırda çalışıyor. Yan taraftaki yerin de bir kısmına mısır ektik. Bakalım, takipte kalın. Çünkü tahmin ediyorum bir hafta 10 gün içinde bunlar yavaş yavaş çıkış göstermeye başlar mısırlarımız. Onların ilk çıkış anlarına da benle birlikte şahit olmak isterseniz kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videoları da beğenin arkadaşlar. Hepinize selamlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.